Herkese merhaba. Ediz Gürel'in harika bir oyunuyla karşınızdayım. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, D6, D4, C alır D4, at alır D4, at F6, at C3, A6, Najdorf varyantı, fil G5, F6 atına baskı uyguluyor, atı alarak rakibinin piyon yapısını bozabilir. At B D7, fil alır F6 yapılırsa artık piyon yapısını bozmadan alışı atla yapabilir. Fil C4, F7'ye baskı uyguladı. Vezir B6, B2'ye ve ata baskı uyguluyor. Fil B3, vezirin B2'ye bakışını engelledi ve artık piyonlar fili destekliyor. E6, E5 sürüşü yapılsaydı D5 karesi zayıflayacaktı. Siyahlar dar alanda oynuyor ama konumu yeterince sağlam. Siyahlar at C5 ile B3'teki fili almak istiyor. Fil alır F6, G alır F6 yapılırsa şah kanadındaki piyonlar dağılacak. At alır F6. Ediz Gürel bu şekilde B3 karesindeki fili oyunda tutuyor. Vezir D2 uzun rok hazırladı. At D7. At C5 gelip B3'teki fili almak istiyor. Siyahlar fil çifti avantajına sahip olsa da atlarıyla çok fazla tempo kaybetti. Ediz gelişim olarak önde. Uzun rok şahını güvenli konuma getirirken kaleler arasındaki bağlantıyı kuruyor. At C5, kale H-E1, Ediz kalesini E dikeyine getirdi. Rakip şahı merkezde yakalamak isteyebilir. Fil D7, uzun roka hazırlıyor. Siyahlar rok atabilirse oyunun yapısı açılmaya müsait. Fil çifti avantaj sağlayabilir. Ediz'den mükemmel bir at fedası geliyor. At F5, çift ünlem. Bu at alınırsa E alır F5, E alır F5, açarak şah çeker. Bu konumda file E7 kapatılırsa, kale alır E7, şah alır E7 yapılırsa, at D5, şah vezir çatalı var. Kale alınmazsa da Edis'in verdiği taşı geri alır ve bir piyon önde kalır. Hem de siyahların roku bozulur, şahı da merkezde kalır. E alır F5 hamlesine geri dönelim. Şah D8 yapılırsa, fil alır F7. Ediz alet geride olsa da siyahların roku bozuldu. Şahı merkezde kaldı ve gelişimde geride. Ediz'in güçlü bir saldırısı olurdu. Nerede kalmıştık? At F5, uzun rok, şah güvenliğini sağlıyor. At alır D6, fil alır D6, vezir alır D6, at alır B3, şah çekerek vezirin çaprazını açıyor. A alır B3, vezir alır F2, Ediz D6 piyonunu aldı. Karşılığında F2'yi verdi. Kale F1, G2 piyonu boşta olsa da bu piyonu almaya fırsat yok. Vezir alır G2 yapılırsa kale alır F7, fili ister. Fili korumanın bir yolu yok. Fil istekten çıkarsa vezir C7 bir hamlede mat var. Kaldığımız yerden devam edelim. Kale F1, siyahların tempoyu vermemesi lazım. Vezir E3, şah çekerek vezir tempo ile istekten çıkıyor. Şah B1, fil B5, ver veziri, ver kaliteyi. Ediz burada vezir F4 ile devam ederse değişimlere götürür ve oyun sonunda ayrık E4 piyonu dezavantaj oluşturur. Ediz'den mükemmel bir vezir fedası geliyor. At alır B5, çift ünlem. A alır B5 yapılırsa Ediz vezir E5 ile B5'e basar. Ediz'in şahı rakibine göre daha güvenli bir konumda ve piyon yapısı daha sağlıklı. Ediz'in üstünlüğünün olduğu sade bir oyun olurdu. Kale alır D6, vezir fedası kabul ediliyor. At alır D6, şah D dikeyine kaçarsa at C4, açarak şah çeker, veziri kazanır. Şah C7'ye kaçarsa kale alır F7, tempo ile gelir. Devamında kale alır B7 ile Ediz çok üstün kalırdı. Şah B8, kale alır F7. Bu konumu incelediğimizde Ediz'in kale ve atına karşılık rakibinin veziri var ama Ediz 7. yataya indi ve şah çekerek B7'yi almak istiyor.
Kale D8. Ata baskı uyguladı. Bu konumda kale alır B7 yapılırsa at açmazda ve kalenin savunmasına bağlı kalacak. Şah A2. Profilaktik hamle. Şah birinci yataydan ayrılıyor. Rakibinin ileride şah çekerek tempo kazanmasını engelliyor. Ediz Gürel saldırıya geçmeden önce hazırlıklarını yapıyor. Vezir E2. Ver kaleyi. Kale atın savunmasına bağlı. Kale D4. Ediz tempoyla kale alır B7 oynamak istiyor. Şah A8. Kale alır B7'nin tempoyla şah çekerek gelmesini engelledi. Kale alır G7. G7'yi alırken G2'yi destekledi. Siyahların bu konumda en dirençli hamlesi vezir alır C2 idi. Kale C4. Ver veziri. Vezir D2. Vezir istekten çıkar. At istek altında. At alır B7. Bu Ediz'in hafif üstün olduğu bir oyun olurdu. Nerede kalmıştık? Kale alır G7. Siyahlardan oyunu kaybeden hamle geliyor. Vezir H5. Ediz'den mükemmel bir at fedası geliyor. At B5. Çift ünlem. At ve kale boşta. A alır B5 ile at alınırsa kale alır D8. Şah A7. Kale D7 sonrasında Ediz 7. yatayda kalelerini çiftler. Örnek bir devam yolu olarak Şah B6. Kale alır B7. Şah C5. Kale alır H7. Siyahların şahı açığa çıkar ve Ediz çok fazla piyon önde kalırdı. At B5 hamlesine geri dönelim. Bu konumda kale alır D4 ile kale alınırsa Ediz 3 hamlede mat eder. At H7 karesini tutuyor. Kale G8. Vezir E8. Kale alır E8. Kale D8 sonrasında kale alır D8 ile oyun mat olurdu. Nerede kalmıştık? At B5. Kale F8. Kalesini istekten çıkarıyor. İleride ikinci yataya inme durumları olabilir ve at istek altında kaldı. At A3. Ediz bu taktikle atını açmazdan çıkardı. Artık 7. yatayda kaleleri çiftleyebilir. Vezir alır H2. H2'yi alıyor. At C4. Ediz'in bütün taşları uyum içerisinde çalışıyor. 7. yatayda kaleleri çiftleyip oyunu bitirecek. B5 ile at kovulmak istenirse Ediz Gürel 5 hamlede mat ederdi. At B6. Şah B8 zorunlu. Kale D7. Kale B7 mat ister. Vezir C7. Oyunu uzatmak için kale alır C7. Kale F7. Oyun uzatmak için kale G alır F7. Örneğin H6. Kale B7 ile Ediz mat ederdi. Nerede kalmıştık? At C4. Vezir H4. Kale D8 ile kaleleri değişip baskıdan kurtulmak istiyor. C3. Kaleyi destekledi. Kale D8. Gel kaleleri değişelim. At B6. Şah A7. Ver atı. Kale B4. Atı destekliyor. A5. Kaleyi istedi. Kale atın savunmasına bağlı. Kale B5. Vezir alır E4. Siyahlar E dikeyinde geçer oluşturuyor ama Ediz Gürel matağını yavaş yavaş oluşturuyor. At C4. A4. Atı destekleyen B3'e hücum ediyor. Ediz Gürel kale A5 oynuyor ve rakibi oyunu terk ediyor. Bu konumda 6 hamlede mat var. Şah B8 zorunlu. At B6. Kale A8 ile mat ister. Matı engellemenin bir yolu yok. Siyahlar sadece taşlarını boşa koyarak matı uzatabilir. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.